8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kerem Can Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam ritim bozukluğu nedir? Ritim bozukluğu kısaca kalbin yavaş, hızlı veya düzensiz çalışmasıdır. Bunun belirtileri nedir hocam? Yani kişi ne hisseder ritim bozukluğunda? Çoğunlukla hastalar çarpıntı şikayetiyle geliyor bize. Genellikle kalp hızlı çalıştığı zaman çarpıntı şikayeti oluyor ama bazen tam tersi yavaş çalıştığında da bayılma, bayılır gibi olma gibi şikayetler olabiliyor. Aynı zamanda nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerle de hastalar başvurabiliyor. Hocam peki ritim bozukluğu tanısını nasıl koyuyorsunuz teşhisine? Ritim bozukluğu tanısını aslında basit bir elektrokardiyografi ile EKG ile koyabiliyoruz. Bunu tabii hastanın tam o anda EKG'si çekilirse bizim için en değerlisi. Ama bazen bunu hastada yakalayamıyoruz. 24 saat ya da 48 saat hastanın üzerinde kalabilen Holter dediğimiz bir cihaz var. Holter'i hastaya takıyoruz ve Holter sırasında ritim bozukluğu olursa onu saptayabiliyoruz. Bazen çok nadir olan ritim bozukluklarında cilt altına ILR dediğimiz bir cihaz yerleştiriyoruz ve hastada o 1 yıl kalıyor. Devamlı ritim kaydı alıyor. Böylece çok nadir ritim bozukluklarını da böyle saptayabiliyoruz. Peki 1 yıl sonrasında o cihazı çıkartıyor musunuz? Nasıl Çıkartıp oluyor? içindeki verileri okuyabiliyoruz. Peki diyelim tanı koyduk. Yani tedavi seçenekleri veya tedavisi var mı? Varsa seçeneklerimiz neler? Evet, ritim bozuklukları çok geniş bir yelpazede. Kalbin kulakçığı ve karıncığını ilgilendirebiliyor. Çok çeşitli ritim bozuklukları var. Bir kısmının tedavisi medikal, yani tıbbi tedaviyle tedavi edebiliyoruz. Tıbbi tedaviyle edemediklerimizi yakma tedavisi ya da soğutma tedavisi yöntemleriyle ortadan kaldırabiliyoruz. Hocam yanınızda bir cihaz getirmişsiniz. Elektrofizyolojik çalışma ve ablasyonla alakalı mıdır acaba o cihaz? Evet. Elektrofizyolojik çalışma ritim bozukluklarının tanısında kullandığımız testin adı aslında. Anjiyografi laboratuvarında hastanın sağ kasığını uyuşturarak hastanın kalbine 3-4 tane ucunda elektrot olan kateter göndererek ritim bozukluklarının nereden kaynaklandığını bulmaya çalışıyoruz. Ritim bozukluğunun nereden kaynaklandığını bulunca da eğer bu kısa devre ise, basit bir yolaksa yanımda getirmiş olduğum bu ablasyon kateteriyle yönlendirilebilir bir kateter. Ucunu bu şekilde açıp kapatabiliyoruz ya da sağa sola çevirebiliyoruz. Böylelikle kalbin içindeki o noktayı tam bulup yakabiliyoruz. Bu yakma işlemine de ablasyon diyoruz. Hocam peki bu tedavi süreci, yani tanıyı koyduktan sonra şimdi göstermiş olduğunuz cihazla operasyon süreci ne kadar zaman alıyor? Hasta ne kadar vakit operasyonda kalıyor? Tamamen ritim bozukluğunun tipine bağlı. Bazı basit ritim bozukluklarında 30-40 dakikada yakma tedavisi işlem bitiyor. Hasta bir gece hastanede kalıyor, ertesi gün taburcu ediyoruz. Bazı kompleks ritim bozukluklarında böyle basit kateterler yetmiyor. 3 boyutlu haritalama dediğimiz yöntemler kullanmak gerekiyor. Onlar 1 saat, kimi zaman 2 saate kadar zaman alabiliyor. Yine hastanın durumuna göre ertesi gün taburculuğunu yapıyoruz. Yine aynı sorudan devam etmek istiyorum. Bu tanı konulduktan sonra hastamız 40 dakika 1 saat operasyonda kalıyor. Devamında hastanede yatış süreci belli bir zaman dilimi var mı? 1 gece ya da 3 gece kalması Genellikle gerekiyor. 1 gece. Hastada eğer bir komplikasyon olmazsa, kalbin etrafında sıvı toplanması gibi bazen komplikasyonlar olabiliyor. O tip bir durum olmazsa ertesi gün hastayı taburcu ediyoruz. Ritim bozukluğu tamamen ortadan kalktıysa, bundan eminsek de ritim bozukluğu için kullandığımız ilaçları kesiyoruz ve hasta böylece ilaç tedavisinden kurtulmuş oluyor. Konforlu bir şekilde Evet. hayatına devam etmiş Aynen öyle. oluyor. Bir de kalp pili var. Yani hani bunu kullandığınızı da Evet. biliyorum. Biraz ondan da bahsedebilir miyiz? Yani pili Aslında nasıl bu da kullanıyoruz? söylediğiniz gibi ritim bozukluğunun tedavisinde kullandığımız cihazlardan bir tanesi. Tıbbi tedavi ve ablasyon dışında kalp pillerini ve kalp şok pillerini de tedavide kullanıyoruz. Kalp pilleri aslında kabaca ikiye ayrılıyor. Onları da şu şekilde gösterebilirim. Sol taraftaki kalp ritim pili, sağ taraftaki daha kalın olan ve büyük olan şok pili. Kalp ritim pilleri kalp hızı yavaş olan hastalarda, atıyorum 35-40 hızında atıyor ve hastada ciddi bir baş dönmesi, bayılma atakları oluyor. Bu tip hastalarda kalbin normal ritmini çalıştırmak için sol tarafta gösterdiğim küçük ritim pilini kullanıyoruz. Sağ tarafta daha büyük olan gösterdiğim şok pili ise daha önceden ani kalp ölümü yaşamış, ciddi ritim bozukluğuna bağlı problemler olmuş, hastaneye başvurmuş ya da ciddi kalp yetmezliği olan, kalp atım oranı %35 ve altında olan hastalarda ani ölüm riski yüksek olduğundan bunları koruyucu cihaz olarak hastalara takıyoruz.
Bu cihazlar kalbin ritmini 24 saat izliyor. Normal bir cihaz gibi, bilgisayar gibi içinde programlanabilir şeyler var. Biz bu programlanabilir şeyleri dışarıdan cihazla kendimiz ayarlayabiliyoruz. Hastanın atıyorum kalp hızı 200'ün üzerine çıktığında, ciddi ölümcül bir ritim bozukluğu olduğunda cihazın içindeki programlara göre cihaza şok ver diyorum. Ve cihaz aynı bu filmlerde dışarıdan şok veren cihazlar gibi içeriden şok verip hastanın hayatını kurtarıyor. Yani o gösterdiğim şok bile gerçekten hastanın hayatı için önemli cihazlar. Diğer gösterdiğimde tabii ki hasta yürüyemiyor, efor yapamıyor, merdiven çıkamıyor. Çünkü niye? Kalp hızı hep 35-40. Bu cihazlar hastanın hareket ettiğini anlayıp hasta atıyorum merdiven çıkarken kalp hızını yükseltiyor. Ve hastanın çok konforlu bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Bu ikisinin arasındaki fark nedir hocam? Yani hani kalp pilini kime yerleştiriyoruz? Ablasyon için aday hasta kim? Aslında ritim bozukluklarının tedavisinde bu bahsettiğim tabii çok geniş bir yelpazede olduğu için bazen tekleme tarzında ritim bozukluğu oluyor. Bu ritim bozukluğunda mesela pil takmaya gerek yok. O hastaya tıbbi tedavi ve ablasyon uyguluyoruz. İşte kateterle girip kalpte doğru noktayı bulup o noktaya ısı enerjisi vererek o noktayı ortadan kaldırıyoruz. Ritim pilleri ya da işte şok pilleri tamamen aslında farklı hasta grupları bunlar. Ablasyon hastası tamamen ayrı, ritim pili cihazdan fayda görecek hasta grubu tamamen farklı hastalar. Ama bazen cihaz üzerindeyken hastalığın yani kalp pili olan hastaya da bazı ritim bozukluklarında yine ablasyon yapılabiliyor. Yani ikisi tamamen aslında hem benzer yanları var hem farklı yanları var. Cihaz olan hastaya da ablasyon yapılabiliyor. Ablasyon yapılan hastaya da sonrasında başka bir nedenle kalp pili takılabiliyor. Hocam peki ablasyon yapan hasta ne kadar sonrasında kontrole gelmeli? Kontrol sürecinde kalmalı mı? Kalp Evet. pili takılan hasta kontrolde kalmalı mı? Ne kadar süreçte çağırıyorsunuz geriye hastanızı kontrol için? Evet, sağ olun. Ablasyon hastalarını bir ay sonra, bir ay işte kan sulandırıcı tedavi kullandıktan sonra bir ay sonra kontrole çağırıyoruz. Herhangi bir komplikasyon yoksa artık onu normal hasta gibi kabul edip işte 40 yaşının üzerinde erkekse risk faktörü varsa yılda bir, gene kadınsa menopoz sonrası yılda bir görmek istiyoruz. Onun dışında çarpıntı şikayeti bir daha olmazsa rutin kontrole gerek olmuyor. Kalp pili hastalarında ise 2 hafta sonra yüzeye attığımız cilt dikişlerini almamız gerekiyor. 1,5 ay sonra ilk pil kontrolüne çağırıyoruz hastayı. Pil kontrolünde problem yoksa 6 ayda bir mutlaka hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile kalp pillerine bakıyoruz. Çünkü bazen hastanın anlayamayacağı kablolarda ufak tefek kırıklar olabiliyor, kablolarda oynamalar olabiliyor, yerinden atabiliyor. Onları o cihazla kontrol ediyoruz. Aslında onu soracaktım ya, bu değiştirilebilen bir şey mi? Evet. Yani Kullanım değiştirmesi ömrü gerekiyor var mı mu değil yani? mi hocam? Evet. Ritim pillerinin genelde 6 ila 10 yıl civarında hastanın kullanımına göre ömrü oluyor. Şok pillerinde de gene eğer cihaz hiç kullanılmazsa 10-12 yıl civarında batarya gidiyor. Biz şimdi ilk bunu sol omuza bölgesinden lokal anesteziyle uyuşturarak takıyoruz. Toplar damardan 1, 2 veya 3 kablo gönderiyoruz kalbin içine. Bu kablolar sabit kalıyor. O gösterdiğim batarya kısmını, bataryanın ömrü bitince 6 ayda bir kontrole çağırıyoruz zaten hastayı. Bataryanın azaldığını hastaya söylüyoruz. Batarya zaten ilk başta böyle kumanda pili gibi aniden tık diye bitmiyor. Mutlaka öncesinde bir sinyal veriyor. Cihaz dışarıya ses veriyor. Beni değiştirebilirsiniz, artık ömrüm azaldı diye. Bu sinyali verdikten 3 ay sonra daha aslında pil çalışıyor. Ama biz bunu riske etmiyoruz. Genelde bu 3 ay içerisinde cihazın batarya kısmını söküp sadece kablolar yerinde kalıyor. Yeni bataryayı tekrar takıyoruz. Böylece tabii hastaya atıyorum 40 yaşında cihaz takıldıysa ömrü boyunca bir 3-4 kere batarya değişimi olmuş oluyor. Evet. Bir de şeyi merak ediyorum hocam, ablasyon olsun, kalp pili olsun. En çok kadın, erkek ya da yaş grubu var mı? Kalp pili dediğimizde daha olgun yaşlar aklıma geliyor Evet. birey olarak benim. Evet. Ritim bozukluğu dediğimizde sanki doğuştanmış gibi geliyor. Aslında ritim bozukluğu genetik olarak sizde zaten o kısa devre varsa evet doğuştan. Ama bu kısa devre bazen 20'li yaşlarda, bazen 30'lu yaşlarda çarpıntı yapmaya başlıyor. Bazen bebekken yapmaya başlıyor. Biz bunu ne zaman yakalarsak dediğim gibi ritim bozukluğu sonradan da olabiliyor. Bu tekleme tarzı dediğim ritim bozuklukları genelde sonradan kazanılan şeyler. Ya da hasta atıyorum bir kalp krizi geçiriyor.
kalpte oluşan değişiklikler nedeniyle farklı ölümcül ritim bozukluğu gelişiyor. Bunlar tamamen tabii ki yaşa, risk faktörlerine bağlı. Ama atrial fibrilasyon dediğimiz kalbin kulakçıklarını ilgilendiren, hastada felce neden olan mesela önemli bir ritim bozukluğu var. Bunu genellikle 65-70 yaşından sonraki hasta grubunda daha sık görüyoruz. O açıdan hasta tamamen yaş gruplarına göre şu kadar şu izlenir diye bir şey yok. Tamamen hasta bazında değerlendirmek lazım. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkürler. değerli bilgiler verdiniz. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Evet, bugün 8'e Sağlık'ta misafirimiz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Kerem Can Yılmaz idi. Kendisiyle ritim bozukluğundan, ablasyondan ve kalp pilinden bahsettik. Evet, 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.